Benim bir yol bulmam lazım. Onu aşağı getirsem... Benim başka bir yol bulmam lazım. Ne için bulmam lazım diye soruyorsunuz, öyle değil mi? İşte sizi de bu düşünce dünyasına itecek, strateji geliştirme yeteneğinizi arttıracak bir oyun. Labirent. Odaklanmanızı, çözüm yolları geliştirmenizi ve aynı zamanda planlı hareket ettirerek matematiksel düşünme becerilerinizi çok geliştirecek bir yol diyebiliriz. Başına bir oturdunuz mu saatlerce kalkamayacağınız bu oyunu ister 2 kişi, isterseniz de 4 kişi oynayabilirsiniz. Her türlü çok zevkli bir oyun. Mutlaka oynayın derim. Şimdi kutumuzun içinde neler varmış ona bakalım. Ama önce 2 farklı kutumuz olduğunu söyleyelim. Bu labirent kutumuz. Bu da oynayacağımız labirent X-Large kutumuz. X-Large kutumuzda bir oyun tablası, 4 tane piyon ve 20 tane de engel var. X-Large kutumuzun diğer labirent kutumuzdan farkı ise taşlarını saklayabileceğimiz böyle özel haznesi olması. Ayrıca özellikle belirtmeliyim ki bu ürünlerin hepsi bakanlık onaylı sağlıklı plastikten üretilmiştir. O yüzden gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz demişken oldukça basit oyun kurallarını ve nasıl oynanacağını anlatayım hemen. 81 kare üzerinde oynanan bu oyunun tek amacı karşı tarafa ilk ulaşan olmaktır. Tabii bu o kadar kolay olmayacak. Daha önce de dediğim gibi 2 veya 4 kişiyle oynayabilirsiniz. 2 kişiyle oynarken engelleri onar onar, 4 kişiyle oynarken beşerli paylaşıyorsunuz. Bu engelleri rakibinizi sizin tarafınıza geçmesini engellemek için kullanacaksınız. Her biriniz birer tane piyon alacaksınız ve kendi önünüzdeki bir kareye koyacaksınız. İlk başlayanı belirlemek için aranızda kura çekebilirsiniz. Herkes sıra sıra oynama hakkına sahiptir. Sıra kime geldiyse ya engel koyar ya da piyonunu hareket ettirir. Burada piyonunuza en kısa yolu bularak hareket ettirmeniz gerekmektedir. Sağa veya sola, ileriye veya geriye doğru hareket ettirebilirsiniz. Çapraz hareket ettiremez, engellerin üzerinden hop diye hoplayamazsınız. Eğer engel kullanırsanız 2 kareye eşit gelecek şekilde kullanmalısınız ve rakip piyona mutlaka bir çıkış yolu bırakmalısınız. Yani piyonu engeller arasına hapsedemezsiniz. Engellerin genel amacı rakibin yolunu uzatmaktır. Engelleriniz bitmişse yerlerini değiştiremezsiniz. Mecburen piyonunuzu oynatarak ilerlemelisiniz. İşte burada stratejik olarak düşünmeli ve ona göre hamle yapmalısınız. Hızlı davranır, engelleri düzensizce kullanırsanız rakibinize avantaj sağlamış olabilirsiniz. Hem kendi yolunuza hem de rakibe tamamen odaklanarak düşünmelisiniz. Yani kısacası bir yolunu bulmalısınız. Bazen piyonlarınız karşı karşıya gelebilir. Bu durumda da sıra hakkı kimdeyse o rakip piyonun üzerinden atlayarak avantaj kazanır. Ama 2 veya 3 piyonun üzerinden atlanmaz. İşte bu dediğim kuralları en iyi şekilde uygulayan, stratejik olarak en iyi yolu çözüp rakiplerden önce karşısındaki son karelerden birine ulaşan, bu bitmeyen ama bir o kadar da eğlenceli yolculuğun kazananı olur. Tabii bu yolda önünüze engel koyacak arkadaşlarınız çok olacak. Ama olsun, siz hepsiyle baş edersiniz ve kazanmasını bilirsiniz. O zaman iyi eğlenceler, yolunuz açık olsun. Evet arkadaşlar, oyunumuzun detaylarını daha iyi anlayabilmeniz için bugün Mustafa arkadaşım bana eşlik edecek. Şimdi onunla birlikte oyunumuzu oynayacağız. Başlama sırası Mustafa'da. Evet, başka çıkış yolum olmadığı için karşı tarafın piyonunun üzerinden atlayabiliyorum. Böylelikle kendime avantaj sağlıyorum.
Hayır Mustafa, onu öyle koyamazsın. Çünkü benim başka çıkış yolum yok. Bana bir tane çıkış yolu bırakmak zorundasın. Evet arkadaşlar, şimdi ikimizin de elinde hiç engel kalmadı. Böyle olduğu zaman karşı tarafa en yakın olan piyon kazanır. Yani hamle sayılarına bakabiliriz. Burada Mustafa arkadaşımın hamle sayısını hesaplıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hamlede benim tarafıma ulaşabiliyor. Şimdi benim hamle sayımı hesaplıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maalesef benim hamle sayım daha fazla. O yüzden Mustafa arkadaşım kazandı.